Avustralya yaklaşık Türkiye'den 14.500 kilometre ötede. Uçağa bindiğinizde ve uçak kalktığı anda birdenbire tek başınıza olacağınızı hatırlıyorsunuz. Ben ilk indiğimde ilk söylediğim Melbourne'da. Peki Avustralyalılar nerede? Her şeyi yaptım. Gerçekten her şeyi yaptım. Her şey deyince bambaşka şeyler canlanıyor çünkü Benim için para kazandığım sürece o mesleğin bir önemi yoktu. Ve o an diyorsun ki ben burada istenmiyorum. Ve diyorum ki bunlara sen psikolojik olarak hazır mısın? Ferhat hoş geldin. Hoş bulduk. 2 Nokta Göçenler adlı programın ikinci konusun. Biz zaten tanışıyoruz. Adelaide'e geldiğimizde tanışmıştık seninle. Ama insanların da seni tanıması için bize biraz kendinden bahseder misin? Türkiye'deki hayatından bir şeyler anlatır mısın? Ben İTÜ Makine Mühendisliği mezunuyum. Türkiye'de yaklaşık 3 yıl özel bir şirkette çalıştım ve ondan sonra Avustralya'ya göç etmeye karar verdim. Peki Türkiye'de mühendis olarak çalışırken seni memnun etmeyen şeyler neydi? Bu kararı almaya ne itti seni? Açıkçası ben iş hayatımdan herhangi bir memnuniyetsizlik duymuyordum. Ama benim bu kararı vermemdeki sebep birazcık daha siyasi ve ekonomik sebeplerden dolayıydı. Bir sürü şey olmuştur mutlaka Türkiye'de yaşarken. Ama hani bardağı taşıran son damlayı çok merak ediyorum. Hangi noktada artık Türkiye'de kalamayacağım dediğini hatırlıyor musun? Bardağı taşıran son damla gerçekten referandumdu. Tek adama geçiş. Bir insanın her şeye karar vermesi çoğu ülkede işe yaramadığı gibi Türkiye'de de yaramayacağını öngörerek böyle bir karar aldım. Ben ikinci nesil bir göçmenim. Benim ailem İran'dan Türkiye'ye göçtü. 3 aşağı 5 yukarı onların anlattığı hikayelerden ilerleyen yolun nereye gidebileceğini erkenden görüp hızlı bir karar verdim. Bu karar kimle paylaştın ilk olarak? Ailenle mi? İlk olarak şu andaki eşimle, o zamanki kız arkadaşım olan Hazan'la paylaştım. Çekincelerimi dile getirdim. Bize peki biraz buraya nasıl geldiğinden bahseder misin? Avustralya'ya veya niye Avustralya'ya gelmeye karar verdin? Gelirken hangi vize türüyle geldin? Hangi koşullarda buraya geldin? Başka ülkelerde denemiş miydin? Biraz o süreci anlatabilir misin? Avustralya esasında ilk tercihimiz değildi. Biz Türkiye'ye çok daha yakın olmak istedik. Daha doğrusu ben İngiliz bir şirket için çalışıyordum o dönemde. Belki İngiltere'ye mi gidebiliriz yoksa işte Avrupa'da başka bir yeri mi deneyebiliriz? Özellikle makine mühendisleri için Almanya o dönem çok revaçtaydı. Ama benim Almancam yeterince iyi olmadığı için kendime çok güvenemedim. Beraber Hazan'la İngiltere'ye gittikten sonra hava şartlarından çok memnun kalmadık ve genel olarak hayat pahalılığı gerçekten İngiltere'de Türkiye'den çok daha kötüydü o dönem. Yani bir mühendisin bence İngiltere'de aldığı maaşla geçinmesi daha zordu. Bunları gördükten sonra birazcık daha düşünme evresine çekildik. O sırada benim İTÜ Makine'den arkadaşım Taylan'la Instagram üzerinden görüşürken Avustralya'da olduğunu gördüm. Avustralya'dan Türkiye'ye ziyarete döndüğünde Taylan'la görüştüm. Dedim ki Avustralya nasıl bir yer? Nasıl fırsatları var? Sen memnun musun? O yaklaşık 1,5 yıldır Avustralya'daydı. Yani tamamıyla Taylan'la görüştükten sonra Hazan'la dedim ki yani deneyebiliriz. İlk vizemiz 476 vizesiydi. Hala aynı mı emin değilim ama mezun olduktan 2 yıl sonraya kadar başvurabiliyorsunuz bu vizeye. Sadece mühendisler için mi? Sadece mühendisler değil ama Avustralya'nın kabul ettiği meslekler listesinde olmanız gerekiyor ve üniversitenizin Avustralya tarafından kabul ediliyor olması gerekiyor. Bu vizeye başvuruyorsunuz ve bu vize size yaklaşık 18 aylık bir çalışma ve yaşama izni veriyor Avustralya'da. Bizim ilk hedefimiz biz gelelim Avustralya'ya. Bakalım eğer Avustralya'yı beğenirsek Avustralya'da kalırız. Eğer beğenmezsek gezeriz Avustralya'da. Hayatımızın bir döneminde güzel bir macera olur ve döneriz Türkiye'ye. Göç sürecinde karşılaştığın en büyük zorluk neydi? Hatırlıyor musun o süreci? 5 yıldan biraz fazla oldu. Tabii yani binlerce plan yapıyorsunuz kafanızda. İhtimalleri koyuyorsunuz. İşte gidince şöyle yaparım, böyle yaparım. Ama en zor şey uçağa bindiğinizde ve uçak kalktığı anda birdenbire tek başınıza olacağınızı hatırlıyorsunuz. Yani düşerseniz kimse sizin için gelmeyecek. Herkes burada bir mücadele içinde. Sen buraya yalnız mı geldin Ferhat? En büyük avantajım Hazan'la gelmemde ama o daha da bir büyük sorumluluk verdi bana. Çünkü
Evet, gidelim dedim ama bir başarısızlık olduğu zaman iki kişinin birden hem süresini hem planlarını hem de hayallerini yıkmış olacaktım. Ve uçaktaki o uzun 24 saatlik seyahat gerçekten birkaç defa daha kafamda sordurdu. Yani gidiyorsun ama çok güzel bir işini bıraktın. O zaman Hazan da diş hekimi olarak bir özel hastanede çalışıyordu. O sorular birdenbire kafamda canlanmaya başladı. Benim için en zor kısmı o 24 saatti. Peki buraya Avustralya'ya ilk geldiğinde yaptığın işler hakkında biraz bilgi verebilir misin? Neler yaptın burada? Her şeyi yaptım. Gerçekten her şeyi yaptım. Her şey deyince bambaşka şeyler canlanabilir çünkü Uçaktan indik. Çok sevdiğim arkadaşım Taylan bizi aldı, evine götürdü. Ertesi gün uyandık ve ben Taylan'a dedim ki beni markete götür. İşimle ilgili olan ürünlerin hepsinin arkasını tek tek bakıp firmaların adını yazdım ve onları arayarak bir yandan kendi işimi başlattım. Ama onun dışında kesinlikle bir sıcak para akışına ihtiyacımız vardı. Çünkü çok sınırlı bir bütçeyle buraya gelmiştik. Düşündüm, ne yapabilirim? Baristalık, eğer kahve biliyorsanız. Kahve bilmiyorsanız garsonlukla başlayabilirsiniz. Eğer inşaatla ilgili herhangi bir bilginiz varsa inşaata gidebilirsiniz ki ben bunların hepsini sırayla yaptım. yaptın bunların hepsini. Evet. Daha doğrusu sırayla değil ama önce bir süre garsonluk yaptım. Sonra kokteyl yapmayı seviyordum. O yüzden baristalığa geçtim. Ondan sonra Covid dönemi oldu. Restoranlar kapandı. İnşaatlar hala devam ediyordu. Teknik resim okuyabildiğim için betoncuyla çalışıyordum. Bayağı ameleliğini de yapıyordum. Bu işleri yaparken ya da bu işleri yapmak sana ne gibi bir deneyim kazandırdı? Ya da o işleri yaparken ne hissettin burada? Ben zaten bir dönem hayatımda baristalık yapmak istiyordum. Ya da barmenlik yapmak istiyordum. Ya da şöyle söyleyeyim, benim için para kazandığım sürece o mesleğin bir önemi yoktu. Yani hiçbir şey diye düşünmedim. Ya ben mühendistim, işte beyaz yakalıydım. Buraya geldim, işte garsonluk yapıyorum. Benim modern Türk restoranında garsonluk yaparken kazandığım parayı bazı mühendisler kazanamıyordu mesela. Hatta bir dönem Hazan'a şaka yaptım, dedim ki yani ben acaba böyle mi devam etsem, hani hem maddi olarak hem eğlenceli ama tabii ki sürdürülebilir olmuyor. Şimdi gelmeden önce buraya dair bazı düşüncelerim vardı. Peki geldikten sonra beklentilerinden farklı olarak hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda nelerle karşılaştın burada? Benim için en büyük şans, benim ve Hazan için, biz uçaktan indiğimizde Taylan bizi havalimanında bekliyordu. Bizi karşıladı, kocaman bir sarıldı. Hemen eve gittik. Soğuk bir bira açtı. Dedi ki bir yol yorgunluğunuzu atın. Oradan şehir merkezine götürdü hemen. Şehir merkezinde bize bir yemek ısmarladı. Burada souvlaki diyorlar ama cağ kebabı esasında. Beni en çok şaşırtan buradaki göçmen sayısıydı. Yani ben ilk indiğimde ilk söylediğim Melbourne'da. Peki Avustralyalılar nerede? Yani bu kadar göçmenin bir ülkede olmasını beklemiyordum. Bu beni hem rahatlattı hem de bu kadar insan burada rahatça gelip yaşayabiliyorsa biz de yapabiliriz özgüvenini verdi. Ve bu da sizi ırkçılık konusunda gerçekten daha rahatlatıyor. Melbourne dedin, ilk Melbourne'e indim dedin. Evet, ilk Melbourne. Şu an Adelaide'de yaşıyorsun. Ne kadar süre Melbourne'de yaşadın? Neden Adelaide'e geldin ve iki şehir arasında bir tercih yapacak olsan hangisinde yaşamak istersin? Tayland Melbourne'da olduğu için Melbourne'a gitme kararı aldık. Melbourne çok uluslu bir şehir. İş olanakları çok yüksek. Yaklaşık 1,5 sene orada yaşadık. Bizi Melbourne'dan buraya getiren ana süreç Covid'ti. Covid Melbourne'da korkunç geçti. 352 gün lockdown vardı. Markete gitmek için Hazan'la adeta yarışıyorduk. Çünkü insan görmüyorsunuz, sürekli evdesiniz. Çalışamıyorsunuz, para kazanamıyorsunuz. Benim kendi işim çok iyi bir ivme kazanmışken birdenbire bıçak gibi kesildi. Buradan müşterim olan bir firma bana iş teklif etti. Hazan gerçekten çok destek verdi bana o dönemde. 14.000 kilometre uçtuk. Herhalde bir 800 kilometre sağa sola gitsek çok fark etmez. Ve Adelaide'e gelme kararı aldık tam Covid'in ortasında. Son 3,5 yıldır da buradayız. Hangi şehri tercih edersin yaşamak için şu an Yani düşündüğünde? 3,5 yıl zaman geçirdikten sonra Adelaide'i kesinlikle tercih ederim. Avustralya'ya gelmeden önce İngilizce eğitimini nerede aldın? Bu aldığın eğitim buradaki iş hayatında yeteri kadar faydalı oldu mu? Bir de ayrıca Farsça ve Azerice biliyorsun. Onlar burada bir işine yaradı mı? Ailem bana dil konusunda çok destek oldu. İlkokuldan itibaren özel bir öğretmenle dil eğitimi aldım.
devlet okulunda okumama rağmen İngilizcemi geliştirmeye devam ettim. Üniversitemde o dönem 2 dönem ya da 2 yıl için bir İngilizce makine mühendisliği açmıştı. Ve üniversite eğitimimi de İngilizce olarak tamamladım. Ve İngiliz bir firma, yarı İngiliz, yarı Türk bir firma içinde çalışıyordum. Dolayısıyla sürekli İngilizceyi de kullanıyordum hayatımda. Buraya geldiğimde bana bu çok yardımcı oldu. Ama Avustralyalıların çok farklı bir İngilizce konuştuğunu da çok hızlı öğrendim. Çünkü ilk 6-7 ayımız buradaki kısaltmaları öğrenmekle ya da sürekli pardon deyip sürekli tekrar aynı şeyi sormakla geçiyor. Ve sağ olsunlar çok yardımcı oluyorlar. Aynı hızda ve aynı şivede söylemeye devam ediyorlar pardon diye sorunca. Sonuç olarak İngilizceyi bildiğiniz için yine işinizi idame ettirebiliyorsunuz. Farsça ve Azerice burada bir işine yaradı mı onlar? Çok işime yaramadı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde aldığın eğitim Avustralya'da işine yaradı mı? Burada geçerli oldu mu? Çünkü Türkiye'deki aldığımız eğitimin aslında Avustralya'da çok geçerli olmadığını duyuyoruz. Eğitimin yani şöyle söyleyeyim, evrak geçerliliği farklı bir şey. Öğrendiğiniz mühendislik farklı bir şey. Ben bütün hocalarıma gerçekten minnettarım. Katıldığım bir tartışmada ya da bir projede yaptığım yorumlarla gerçekten mühendisliğime övgüler verdiler ve ben bunu tamamıyla aldığım eğitime bağlıyorum. Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum ve bu eğitimin bana burada çok şey kattığını düşünüyorum. Çok iyi, biraz karşılaştırma yapabilir miyiz? Türkiye'de de iş deneyimin var. Avustralya'da da yeteri kadar iş deneyimin var. İş kültürü ve yönetim tarzı açısından Türkiye ile Avustralya arasındaki bariz farklar. İlk aklına gelen birkaç fark ne? İlk fark sesleniş şekli. Bey, hanım şeklinde seslenirken buradaki genel müdürüme yaklaşık 60 yaşlarında kendisi. İsmiyle çok rahat hitap edebiliyorum ve bu çok normal karşılanıyor. Yani bunun bir saygısızlık olmadığını, bunun normal bir iletişim şekli olduğunu burada öğrendim. Her iki taraf için de daha konforlu bir alan yaratıyor ilişkiler. Evet. Yani çok daha konforlu bir alan yaratıyor. Saygıyla alakası olmadığını anlıyorsunuz. Benim mesela işe gidiş saatim açısından bir sorgulamam hiç olmadı. Yani ben işe geç gideceksem mail atıp takıma ya da bir üstümdeki supervisor'ıma, müdürüme haber veriyorum. Bugün 9'da geleceğim diyorum. Tamam diyorlar. Mesela Türkiye'de sanmıyorum ki yani mesaj atsam, hani e-mail atsam ben 9'da geliyorum çok hoş karşılansın. Herhalde bir HR'dan bir ufak bir mail alırım, hani 8.30'da başlıyoruz gibi. Avustralya'daki kültüre adapte olmakta zorlandığın anlar oldu mu? Bu zorlukları nasıl aştın? Buradaki kültür esasında yani o kadar da zor değil adapte olması. Benim için en azından. Yani burada saygı ve özgürlük var her kültür için. Siz mesela atıyorum biliyorsunuz ki Ramazan ayında oruç tutuyorum. Aa diyorlar, ne kadar ilginç. İşte soruyorlar, diyorlar ki nedir bu? Anlatıyorsunuz. Herkes gayet normal karşılıyor. Bu aynı şekilde işte buradaki bir kısım Hristiyan kendi şeyini anlatıyor. Kilisesine gidiyor. Diyor ki aa bizim kültürümüz bu. Ya da işte farklı ülkelerden gelen insanlar var. Yani bu kültürlerin tamamının burada yoğunlukta ve hepsinin iç içe olmasından dolayı çok bir kendi kültürü yok Avustralya'nın. Bütün kültürlere saygı var daha çok. Şimdi ben diyelim ki Türkiye'de makine mühendisiyim. Şu an makine mühendisi olarak çalışıyorum. Muhtemelen menajerimle sorunlarım var. Muhtemelen ekonomik problemlerim var. Ve muhtemelen gidecek bir yer arıyorum. Başka bir yaşama ihtiyacım var. Soruyu kaçırdım. Hikaye o kadar üzüldüm ki. Soruyu kaçırdım. Ben bu durumdayım ve seni arıyorum. Feraz, ben ne yapabilirim? Bana ne tavsiye edersin? Bu çok zor bir soru. Yani buna çok dikkatli karar vermek gerekiyor. Çünkü bir insan size hayatımın devamını Avustralya'da mı geçireyim yoksa geçirmeyeyim miyi soruyor esasında. Ben bunu genelde çok çok net ve açık bir şekilde cevap veriyorum bu soruya. Diyorum ki Avustralya yaklaşık Türkiye'den 14.500 kilometre ötede. Bu senin ailenle olan bağına, onları, arkadaşlarını, ortamını özlemene ve diyorum ki bunlara sen psikolojik olarak hazır mısın?
Bana sorarsan evet, zor günlerim de oldu, güzel günlerim de oldu. Şu anda güzel günlerim zor günlerimden daha fazla ve o yüzden ben burada olmaktan mutluyum. Şu anda dediğin kaç yıl sonra bunu söyleyebiliyordun geldikten? Bizim bizim yani bunu rahatça, yani doğruyu söyleyelim, rahatça buna ulaşmamız yaklaşık 4 yıl sürdü. 4 yılın sonunda nasıl bir refahtan bahsediyoruz? Onun örnekleri nedir? Yani ne oldu da olduk biz dedim ya da rahat hissettim. Şöyle, düzenli olarak zaten çalışmaya başlamıştım ama işimde yükseldim. İşte yönetici pozisyonuna geldim. Eşim denklik alıyordu diş hekimliğinde. Denkliğini aldı, çalışmaya başladı. Ve biz gerçekten aydan aya, hani maaştan maaşa yaşamayı bir tık olsun öteleyebildik. Yani ilk defa hesabımızda, yani sıfıra sıfır değil de hani biraz da olsa bir para kaldı ay sonunda. O zaman ilk defa rahatlıyorsunuz. Ya diyorsunuz ki hakikaten işle ilgili bir şey olur, bir daha Covid olur, o olur, bu olur, ne yapacağız korkusu gidiyor. Biz işte yaklaşık 4 yılın sonunda bir para biriktirip bir ev aldık. En azından dedik ki hani kiraya ödediğimiz parayı bankaya ödeyelim. Bankaya borçlu oldum. Onun dışında yani ben mesela arabalarla tutkumu beni tanıyan herkes bilir. Burada istediğim arabaya biniyorum. Yani çok pahalı değil burada arabalar. Yani alım gücü yüksek olduğu için para biriktirince, düzenli bir maaşınız olunca kredi çekip istediğiniz arabayı alabiliyorsunuz. Şu andaki konumumuzda 5 yılın sonunda bunları başarabildik. Peki geldikten sonra Avustralya'ya keşke gelmeseydim dediğin hiç oldu mu? Oldu. Ne zaman? Birkaç defa sıfıra yaklaştığımız çok oldu maddi olarak. Covid'in gelmesi, işlerin kesilmesi, Avustralya bütün başvuruları kapattı vizelere. En korkutucu gün o gündü. Yani sabah uyandığımızda haberlerde artık daimi oturuma başvuramazsınız. O zamanki başbakan çıkıp dedi ki herkes kendi evine dönsün. Öğrenciyseniz bizim size ihtiyacımız yok. Ve o an diyorsun ki ben burada istenmiyorum. Ve dedim ki yani tam bir buçuk yılın sonuydu. Vizemiz de bitiyordu. Ve bu çok korkutucu bir şey. Ama galiba artık böyle bir derdin yok. Yok, şu anda yok. Neden yok? Şu anda çünkü vatandaşız artık. Pasaportumuz var. Kovamazlar diye tahmin ediyorum. Kaç yılın sonunda vatandaş olabildin? Biz yaklaşık ikinci yılın sonunda daimi oturumumuzu aldık. PR dediğimiz. PR dediğimiz daimi oturumumuzu aldık. Daimi oturum her 5 senede bir kendini yeniliyor. Ülkede 4 yıl yaşadıktan sonra ve bu 4 yılın en az bir yılı daimi oturum olduğu zaman vatandaşlığa başvurabiliyorsunuz. Dolayısıyla biz 4. yılımızda direkt vatandaşlığa başvurduk. Vatandaşlığımızı aldık. Çok uzun bir süreç değildi. Süper. Hatırlıyorum o günü. Hatta yemin törenine de beraber gittik. Evet. Sen de söyledin 14 bin kilometre uzaktasın ailenden, arkadaşlarından. Biri sana sorduğunda ilk bundan bahsettiğini söyledin. Peki sen burada bu sevdiklerinden uzakta olma hissiyle nasıl başa çıkıyorsun? Yani bu konuda çok zorlanmamamın sebebi ailemin bana çok destek olmasıydı. Zor günlerimiz iyi günlerimizden daha fazla olduğu zamanlarda telefonla ne zaman konuşsak ailem bana ilk söylediği şey oğlum iyi ki gittin. Ne olursa olsun orada ol, bir şeye ihtiyacın olursa biz sana destek oluruz. Devam et, çok iyi yaptın ve bu destek sizi gerçekten devam ettiriyor yola. Çünkü göçü bilen bir aile. Çünkü evet, kendileri de göçtükleri için, kendileri de ailelerinden uzakta olduğu için. Onlar yine çok küçük bir göç yaptılar bana göre. Yani onlar İran'dan sınır komşusu Türkiye'ye göç ettiler. Ama ona rağmen yani bir çalışma hayatına başladığınız zaman 20 gün izniniz oluyor. O 20 günde ne kadar gidip anne babanızı görebilirsiniz. Yani işin gerçeği bu. Esasında 14.500 kilometre ya da Avrupa'da olmak biraz avutmak. Günün sonunda sevdiklerinizden uzaktasınız. Sadece kötü haber aldığınız zaman işte o çok zor oluyor. Yani ailenizin o anda yanında olamamak ya da o acı, herhangi bir kötü bir şey paylaşamamak. Yani bunu kabullenmek, yani şu anda kabullendim bunu ama başlarda bunu kabullenmek zor bir şey. Türkiye'deki gündemi takip ediyor musun Feyyaz? Valla Türkiye'deki gündemi ben takip etmiyorum haber kanallarından. Ama sağ olsun Türkiye'deki gündem bazen o kadar büyük oluyor ki Avustralya'daki haberlerden duyuyoruz. Seçimi sadece takip etmiştik çok sıkı. Çünkü biz de burada oy vermeye gitmiştik. Yerel seçimi mi, önceki genel seçimi mi? Önceki genel seçimi. Genel seçimde biz Avustralya'ya taşındıktan sonra bu arada bu bilgi olsun. Konsolosluğa gidip buraya taşındığınızı bildirmeniz gerekiyor.
Yoksa ceza yiyebilirsiniz. Biz hala yapmadık. İşte siz gidip özür dileyip hemen yapmanız gerekiyor. Artık yerel seçimlerde oy kullanamıyorsunuz. Ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuz için genel seçimlerde oy kullanmanız gerekiyor. Türkiye'de en çok neleri özlüyorsun? Mesela bir yemek listesi yaptım. O sayılır mı? Uzun bir yemek listesi yaptım. Temmuz'un sonunda gideceğimiz zaman. Bu işin şakası tabii. Türkiye'de en çok neyi özlüyorum? Ailem ve arkadaşlarım. Ailem ve arkadaşlarım. Başka hiçbir şey yok. Bir gün tekrar Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor musun? İçten içe sanırım bunu düşünüyorum. Şu anki haliyle değil ama. Evet. Peki bunu içten içe ne zaman düşünmeye başladın? Göçten sonra? Yani kimse ailesinden uzak olmak istemez ki. Kimse sevdiklerinden uzak olmak istemez. Peki gelecek planların neler? Böyle belirgin bir planın var mı geleceğe dair? Şu süreçte kesinlikle Avustralya'dan taşınmayı düşünmüyoruz. Burada çok mutluyuz. Hayatımızı bir düzene oturtturduk. Ve buranın şartlarından, buranın stabil olmasından, her şeyden memnunuz tamamıyla. İş olarak ya da hayat olarak plan konusunda da gerçekten şu anda akışına bırakmış durumdayız. Çünkü herhangi bir risk görmüyoruz ilerleyen vadede. Kendimizi hazırlamamız gereken bir senaryo yok. Dolayısıyla hayattan ilk defa çok rahat bir şekilde bir şey düşünmeden keyif almaya bakıyoruz sadece. Son olarak senin göç öykünle ilgili eksik bıraktığımız bazı noktalar olabilir veya videoyu izleyecek insanların merak ettiği bir şeyler olabilir. Bu konuda videonun altına gelecek yorumlardaki soruları cevaplamak ister misin? Bir soru cevap videosu yapmak ister misin? Eğer istersen hangi alanda sorular gelsin senin için? Ben seve seve bana gelen sorulara cevap veririm ve bir soru cevap videosu da yaparım. Ancak sorunun içeriği önemli. Yani ben buradaki vizelerin hepsini ezbere bilmiyorum. Her 6 ayda bir değişen kanunları takip etmiyorum. Dolayısıyla gelecek sorunun birazcık daha yani vizeyle alakalı değil de buraya geldiğimizde bizi ne gibi şeyler bekliyor olabilir? Ya da buradaki iş hayatında ne yapabiliriz? Kendimizi buraya nasıl hazırlayabiliriz? Bu tarz sorular gelirse daha faydalı olabileceğini düşünüyorum bu soru cevapların. Ama birinin bana işte ben 2. sınıf öğrencisiyim, hangi vizeyle gelebilirim dediğinde verebilecek bir cevabım yok. Çok teşekkür ederiz. Böylelikle de programın sonuna geldik Feraz. Ben teşekkür ederim. Konuk olduğun için ayrıca çok teşekkürler. Desteğin için de öyle. Şimdi videoyu kapatıp gelip seni öpeceğim. Ben de bu projenin bir parçası olduğum için ve beni davet ettiğin için çok teşekkür ederim. Ve çok başarılı olacağına inandığım bir proje. Çok sağ ol abi. Bu 5 yılda çok çalıştık, hala çalışıyoruz. Ama en azından bu 5 yılın karşılığını aldığımızı bilmek, huzurlu bir hayatımızın olması ve bu sakin bir akşamda gün batımını izlemek değdi. Bu kadar uğraşmaya değdi. 5 sene önce buraya geldiğimiz zamandan beri şu ana kadar çok fazla çaba göstermemiz gerekti bir sürü konuda ama gerçekten huzurlu, keyifli bir hayatım olduğunu düşünüyorum. İstediğim şeyleri daha kolay yapabildiğime inanıyorum. O sebeple kaygıdan ziyade daha mutluyum. Ben de bu göç yolculuğunu seninle beraber yaptığım için çok mutluyum.